Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu tarifte annem sizlere benim ve babama yaptı. Bizim doğum günümüz için yaptı. Çok güzel bir pasta tarifi vereceğiz sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'ye. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Görselde de gördüğünüz gibi kalıp kullanmadan sevdiklerinizi yapabileceğiniz çok güzel bir kalpli pasta tarifi vereceğim. Tarifime geçiyorum. Gerekli olan malzemeler ilk olarak 5 adet yumurta. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayırıyoruz. Yumurtaları kırarken çok dikkatli olun. Sarısıyla beyazını birbirine kesinlikle karıştırmayın. Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırdım. Şimdi bir çimdik tuzla yumurtaların beyazını köpürtmeye başlıyorum. Özellikle yaklaşan Sevgililer Günü için çok güzel bir tarif bence. Ve tuzla biraz köpürtmüş olduğum yumurta beyazına yarım su bardağından çok az eksik gram ölçülerinde yine alt yazıya ve açıklama kısmına yazacağım. Toz şekeri ekledim ve iyice krema kıvamına gelene kadar çırptım. Yaklaşık bir 5 dakika çırptım diyebilirim. Kıvamını yakından sizlere gösteriyorum. Şimdi sırasıyla yumurta sarılarını tek tek yumurta beyazına karıştırarak çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Yumurta sarılarını çırptıktan sonra yarım su bardağından çok az eksik sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını ekledikten sonra da yine karıştırmaya devam ediyorum. Yine üzerine yarım su bardağından biraz eksik nişasta ve tepeleme 1 yemek kaşığı un ekliyorum ve eleyerek ekleyeceğim. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir paket de vanilya ekliyorum. Elediğim kuru malzemelerimi de iyice karıştırıyorum. Kek hamurumun kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Zaten puf puf olduğu için kabartma tozuna gerek yok. Yani bu tarifimizde, pandispanya tarifimizde kabartma tozu kullanmıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın kabıma pandispanya hamurumu dökeceğim. Yaklaşık benim fırın kabı ölçülerim 40 santime 25 santim diyebilirim. Fırın tepsisine de dökebilirsiniz. Bunu da belirteyim. Hamurumu döktükten sonra spatula ile tepsimin her tarafına düzgün bir şekilde yayıyorum. ...160 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15 dakika pişirdim. Pandispanyamı soğumaya bırakıyorum. Pandispanyamı soğuduktan sonra yine bir yağlı kağıt üzerine ters çevirip diğer tarafındaki yağlı kağıdı çıkaracağım.
Diğer gördüğünüz pandispanyalar gibi kıvırmanıza, böyle beze falan sarmanıza hiç gerek yok. Zaten pandispanyamız pamuk gibi oluyor. Kenarları dahi kırılma yapmayacak. Ve cetvelimle 5 eşit parçaya böleceğim. Eğer sizin göz kararınız iyi ise yine kendiniz ayarlayarak 5 parçaya bölebilirsiniz. Yaklaşık 7,5-8 santim arası kestim kekimi. Kesmiş olduğum pandispanyamın üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı ganajımı sürüyorum. Yine çikolatalı ganaj tarifini merak edenlere açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer ganaj kullanmak istemiyorum diyenler varsa onlar da kahvaltılık Nutella çikolata kullanabilirler. Ganajımı tamamen sürdüm ve aralarına yine pastacı kreması sürüyorum. Pastacı kreması tarifini de merak edenlere yine linkini bırakacağım açıklama kısmına. Ben yine içini süslemek için küp küp doğramış olduğum muzlardan faydalanacağım. Biraz da damla çikolata ekliyorum. Mutlaka sevdiklerinize doğum günlerinde, özel günlerinizde bu pastayı yapın ve onları mutlu edin. Özellikle kalıp kullanmadan verdiğimiz kalp şekline hayran kalacaksınız. Bu şekilde 3 tanesini rulo yapıp tabağımın üzerine koyacağım. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Diğer ruloyu da hemen yanına koyuyorum. Ve 3. rulomu da koydum. Diğer parçalarımı da bu şekilde kenarına dolayacağım. Pandispanyanın yumuşaklığı dikkatinizi çekiyordur. Çok güzel, harika bir pandispanya tarifi. Rulo keklerinizde de yine rulo pastalarınızda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve harika kalp şeklimiz oluştu bile. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir kalp şekli oldu. Ve birazdan üzerini süsleme aşamasına geçeceğim. Ayrıca üzerini süslerken size 2 farklı fikir göstereceğim. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İlk önce üzerine krem şantimizi sürüyoruz. Ve krem şantiyi spatulamla güzelce düzelteceğim. Pastanızı süslerken alt tabanının kirlenmesini istemiyorsanız altına ortası delik bir yağlı kağıt koyarsanız daha sonra altından çekmeniz çok kolay olacaktır. Ben üzerini süslemek için özellikle sevgililer günü için kırmızı kek yaptım. Yine bu kırmızı kekin tarifini de açıklama kısmına yazacağım. Siz üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu kırmızı yaş pastayı eşimin doğum günü için yaptım. Sizler de sevdiklerinize yine doğum günü için, sevgililer günü için bu pastayı yapabilirsiniz. Kırmızı kekin tarifi de çok basit. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Ve altından yağlı kağıdı nasıl çektiğimi gösteriyorum.
Dediğim gibi ortası delik bir yağlı kağıt koymuştum. Ve onu altından yavaşça çekiyorum. Ve kırmızı yaş pastam hazır. Tekrar buradan eşime sevgi dileklerimi göndermek istiyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki var. Onu çok ama çok seviyorum. Onunla nice mutlu güzel yıllarımız olsun inşallah. Allah nice mutlu yıllar nasip etsin. Ve sizlerin de sevdiklerine yapabileceği çok güzel kalıp kullanmadan hazırladığımız kırmızı yaş pastamız hazır. Daha yakından gösteriyorum. Mutlaka deneyin ve sevdiklerinizi mutlu edin. Ve bu da kekimizin dilimlenmiş hali. Katlarını ve diliminin ne kadar güzel gözüktüğünü de gösterdim sizlere. Şimdi vereceğimiz ikinci şekle geçiyorum. Yine üzerini krem şanti ile süslemiş olduğum pastamın üstüne kalp şekli vereceğim. Bu yüzden bir kürdan kullanıyorum. Düzgün bir şekilde kalbi yapabilmem için üzerine kalp çizdim ve kahvaltılık çikolata üzerine sıktım. Spatulamla düzeltiyorum. Bu yaş pastamda kenarlarını sildikten, temizledikten sonra servise hazır olacak. Sizlere 2 tane süsleme şekli de göstermiş oldum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.